Bu bölümde kuantum teorisindeki temel meselelerin ve pilot dalga teorisi tarafından önerilen alternatif yorumların kapsamlı bir eleştirisi ve tartışmasını sunacağız. Kuantum mekaniğinin felsefi ve pratik yönlerini ele alarak standart kuantum teorisinin olasılığa ve gözlemcinin rolüne olan güvenini sorgularken aynı zamanda Louis de Broglie tarafından tanıtılan ve daha sonra da David Bohm tarafından genişletilen pilot dalga teorisine odaklanacağız. Standart kuantum teorisi deneysel başarısına rağmen iki ana nedenden ötürü eleştirilir. Bunlardan ilki tahminlerinin içsel olasılıksal doğasıdır ve ikincisi ise gözlemcinin ölçümdeki belirsiz rolüdür. Teori yalnızca belirli sonuçların olasılıklarının tahmin edilebilir olduğunu ve doğanın davranışının altında yatan mekanizmanın hesaba katılmadığını ileri sürer. Bu temel bir soruyu gündeme getirir. Doğa daha derin bir deterministik sürecin yokluğunda nasıl tutarlı düzenlilikler üretebilir? Ayrıca teorinin klasik bir gözlemcinin klasik araçlarla bir kuantum sistemini ölçmesine olan bağımlılığı kavramsal bir belirsizliğe yol açar. Kuantum sistemi ölçüm aygıtı ve gözlemci arasındaki ayrım bulanıktır. Ve bu da teoriyi felsefi olarak tatmin edici kılmaz. İlk olarak de Broglie tarafından 1927'de ortaya atılan pilot dalga teorisi, parçacıklar için deterministik yörüngeler sunarak kuantum mekaniğinin olasılıksal doğasına bir alternatif oluşturmaktadır. De Broglie'nin parçacıkları yönlendiren bir pilot dalga kavramı, hareket ve determinizmin klasik sezgileriyle uyumludur. Ancak de Broglie bir parçacığın düzlem dalgaların üst üste binmesinin rehberliğinde tutarlı enerji ve hızı nasıl koruyabileceği gibi çözülmemiş sorunlar nedeniyle teoriyi terk etmiştir. Belirli koşullarda süperlüminer, yani ışıktan daha hızlı hızlar için potansiyel, teoriyi daha da karmaşıklaştırdı ve bu da teorinin geçici olarak reddedilmesine yol açtı. David Bohm, de Broglie'nin orijinal yaklaşımının aksine zaman açısından ikinci dereceden daha karmaşık bir formülasyona izin veren bir kuantum potansiyeli olan Q'yu sunarak 1952'de pilot dalga teorisini yeniden canlandırdı. Bohm'un formülasyonu Ortodoks Kopenhag yorumuna meydan okuyan kuantum fenomenlerinin deterministik bir yorumunu sağlamıştır. Bell'in 1980'lerdeki çalışmaları deterministik bir kuantum teorisinin mümkün olduğu fikrini destekledi. Ancak bu teorinin yerel olmama durumunu da içermesi gerekiyordu. Yani bir parçacığın davranışı aralarındaki mesafe ne olursa olsun anında diğerini etkiliyordu. Pilot dalga teorisindeki en önemli gelişmelerden biri bağlamsallığın tanınmasıdır. Yani bir ölçümün sonucunun yalnızca kuantum sistemindeki gizli değişkenler tarafından değil, aynı zamanda ölçüm aygıtının özellikleri ve durumu tarafından da belirlendiği fikri. Bu bağlamsallık hem sistemi hem de ölçüm aygıtını kapsayan toplam dalga fonksiyonunun kuantum deneylerinin sonuçlarını tam olarak anlamak için dikkate alınması gerektiği anlamına gelir. Dalga fonksiyonlarının doğruluklığı, Bell'in eşitsizliklerinin deneylerde ihlal edilmesiyle ünlü bir şekilde gösterildiği gibi yerel olmayan korelasyonlara yol açar. Ancak pilot dalga teorisinin ima ettiği yerel olmama, ışıktan hızlı iletişimi yasaklayan görelilik teorileriyle doğrudan bir çelişki sunmaktadır. Bu gerilim yerel olmayan korelasyonlar mevcut olsa da muhtemelen bu tür etkileri maskeleyen bir kuantum gürültüsü nedeniyle bulanık anlık sinyal iletişimi için kullanılamayacağını göstermektedir. Pilot dalga teorisi bu maskelemenin klasik termodinamikteki termal dengeye benzer bir durum olan kuantum denge durumuna bağlı olduğunu varsayar. Valentini'nin pilot dalga teorisine katkıları kuantum dengesizliği kavramını odak noktası haline getirmiştir. Burada denge durumundan sapmalar, kuantum denge durumunda gizli olan teorinin altta yatan ayrıntılarını ortaya çıkarabilir. Evren her zaman kuantum dengesinde değilse, bu sapmaları standart kuantum mekaniğinin izin verdiğinden daha hassas ölçümlerle gözlemlemenin mümkün olabileceğini öne sürer. Valentini bu tür denge dışı durumlar bulunamazsa, pilot dalga teorisinin test edilemeyeceğini ve bilimsel olarak reddedebileceğini savunur. Ancak kuantum dengesizliği büyük patlama zamanında mevcut olsaydı muhtemelen şimdiye kadar dağılmış olurdu. Ve bu da mevcut gözlemlerin kuantum denge tahminlerine uymasını açıklar.
Bununla birlikte kozmik mikrodalga arka plan radyasyonundaki anomaliler gibi erken evrenden kalan kalıntı etkiler pilot dalga teorisi için kanıt sağlayabilir. Bu potansiyel sinyaller mikroskopik dengesizliğin makroskopik ölçekleri yükseltilebildiği erken evrenin enflasyonist döneminden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi de gelin tek bir parçacığın hareket denklemlerinin pilot dalga teorisi açısından çıkarımlarına bakalım. Schrödinger denklemi kuantum sistemlerinin dinamiklerini yöneten temel denklemdir. Bunu çözerek olasılık yoğunluğu ve olasılık akımını türetebileceğimiz dalga fonksiyonunu elde ederiz. Bu nicelikler bize bir kuantum sisteminin zaman içinde nasıl evrimleştiği ve davrandığı konusunda kapsamlı bir resim sunarak kuantum fenomenlerinin hem olasılıksal hem de dinamik bir anlayışını ortaya koymaktadır. Ardından süreklilik denklemini Schrödinger denkleminden türeterek kuantum mekaniğindeki olasılığın korunumunun dalga fonksiyonunun zaman evriminin doğal bir sonucu olduğunu göstermekteyiz. Bu türetme kuantum mekaniğinin soyut matematiksel formalizmini fiziksel sezgiyle ilişkilendirerek kuantum sistemlerinin temel korunum ilkelerine nasıl evrimleştiğini ifade etmektedir. Daha sonra hız alanı ve pilot dalga teorisiyle bu alan arasındaki ilişkilerden bahsedeceğiz. Türetme, Schrödinger denklemi tarafından yönetilen bir parçacığın kuantum mekaniksel tanımını pilot dalga çerçevesindeki olasılık akışı ve hız alanları kavramları ile ilişkilendirir. De Broglie-Bohm yorumu bize parçacıkların dalga fonksiyonunun fazından türetilen bir kılavuz dalgadan etkilenen kesin yörüngelere sahip olduğu bir resim sunar. Bu fazdan türetilen hız alanı parçacığın herhangi bir zamanda nasıl hareket ettiğini belirler. Bu yaklaşım parçacıkların gözlemlerine kadar tanımlanmış yollara sahip olmadığı standart olasılıksal yorumlamaya bir alternatif geliştirerek kuantum mekaniği hakkında düşünmek için kesin ve sezgisel bir yol olduğunu gösterir. Bu teoriyi anlamak kuantum mekaniği ve çeşitli yorumlara ilişkin kavrayışımızı derinleştirmek açısından da oldukça önemlidir. Süreklilik denklemi olasılığın korunumunu sağlarken dalga fonksiyonunun fazından türetilen hız alanı parçacığın hareketini yönlendirir. Kuantum mekaniğinin yeniden yorumlanması kuantum parçacıklarını pilot dalgadan etkilenen kesin yörüngelere sahip olarak çerçevelendirerek standart olasılıkçı görüşe deterministik bir alternatif sunmaktadır. Pilot dalga teorisindeki bir parçacığın yörüngesi olasılık meselesi değil, dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilen kesin yollardır. Bu yolları belirleme süreci dalga fonksiyonunun fazının eğimi tarafından belirlenen hız alanından türetilen bir diferansiyel denklemi çözmeyi içerir. Sonuçları göstermek için bir elektron demetinin bir potansiyel bariyere veya bir potansiyel kuyuya yöneltildiği bir senaryoyu ele alalım. Bazı elektronlar yansıtılacak, bazıları ise potansiyel bariyer sonlu ise tünelleme yoluyla iletilecektir. Potansiyel bariyer tarafından yansıtılan elektronların yörüngeleri, iletilen elektronların yörüngeleriyle kesişmeyen ayrı bir grup oluşturur. Benzer şekilde bariyerden iletilen veya tünelleme yoluyla geçen elektronların yörüngeleri yansıyan elektronlarınkinden ayrı kalır. Bu yörüngelerdeki belirgin ayrılık elektronlar potansiyel bariyere ulaşmadan önce bile nihai yollarının, yani yansıtılacakları mı yoksa iletilecekleri mi gibi pilot dalga tarafından zaten belirlendiğini ima eder. Sonuç olarak iletilen elektronlar grubu yansıyan elektron gruplarından tamamen ayrı yörüngelere sahip olacak. Hatta bariyere ilk yaklaşma sırasında bile bu farklılık korunacaktır. Hız alanının tek değerli doğası parçacık yörüngelerinin kesişmediğini veya bir araya gelmediğini garanti eder. Bu parçacık hareketlerinin pilot dalga teorisi bağlamında belirli ve örtüşmeyen bir açıklamasını sağlar. Bu standart kuantum mekaniğinin olasılıksal yorumuyla tezat oluşturur. Örneğin yansıyan ve iletilen elektronların yörüngelerinin ayrılması pilot dalga teorisinin belirli ve farklı yolları nasıl koruduğunun canlı bir örneği olarak hizmet eder. Bu teorik çerçeve detaylandırılabilir ve taslak olarak çizilebilir. Parçacık yörüngelerinin inşasına olanak tanır. Bunlar tamamen başlangıç koşulları ve yönlendirici tarafından belirlenir ve kuantum dinamiklerine benzersiz bir bakış açısı sunar. Şimdi de kuantum potansiyeli kavramından bahsedelim. David Bohm 1952'de pilot dalga teorisini genişletmiştir.
ve teoriyi ikinci dereceden bir diferansiyel denklem olarak yeniden formüle etmiştir. Bu tartışma Bohm mekaniği ile uyumlu bir yeniden formüle edilmiş yorumu ortaya çıkarmak için klasik Hamiltonian ile Schrödinger denklemini ilişkilendirir. Bu içeriği adım adım yeniden yapılandıracak olursak ve matematiksel türetmeleriyle bunların önemini vurgulayacak olursak, kuantum potansiyeli Q'nun bazı benzersiz özellikleri vardır. Dalga fonksiyonunun şekline, özellikle de genliğine bağlıdır. Yerel değildir. Yani dalga fonksiyonunun bir kısmındaki değişiklikler kuantum potansiyelini ve dolayısıyla parçacığın dinamiklerini uzaktaki yerlerde anında etkileyebilir. Bu yerel olma durumu Bohm mekaniğini klasik mekaniğe karşı ayıran temel özelliklerden biridir. Klasik potansiyel ve parçacığın çevresini yerel özelliklerine bağlıyken kuantum potansiyeli kuantum sisteminin bütünsel doğasını yansıtır. Bohm mekaniğinde parçacık kuantum potansiyeli aracılığıyla dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilir. Kuantum potansiyeli klasik potansiyelle birleştirilerek parçacığın yörüngesini standart kuantum mekaniğinin olasılıksal yorumunun aksine belirler. Bu yaklaşım girişim ve dolanıklık gibi kuantum fenomenlerini kuantum potansiyelinden etkilenen gerçek yörüngelerle açıklamamızı sağlar. Bu dalga fonksiyonunda kodlanmış kuantum etkilerinin etkisi altında parçacıkların belirli yolları izlediği daha sezgisel bir kuantum mekaniği anlayışı sunmaktadır. David Bohm'un pilot dalga teorisine kuantum potansiyelini dahil ederek yaptığı genişleme, Kopenhag yorumuna güçlü bir alternatif teşkil etmektedir. Bu, parçacıkların klasik ve kuantum kuvvetlerinin birleşimiyle yönlendirildiği kuantum mekaniğini anlamak için deterministik bir çerçeve sağlar. Kuantum potansiyelini içeren bu ikinci dereceden diferansiyel denklem, kuantum fenomenlerinin zengin bir şekilde açıklanmasına olanaktanır ve kuantum dünyasının yerel olmayan, birbirine bağlı doğasını vurgular. Bu yaklaşım, kuantum mekaniğinin öngörüleriyle tamamen uyumlu olup, kuantum fenomenlerinin net ve yörüngeye dayalı bir resmini sunar. Kuantum sistemlerindeki parçacık yörüngelerinin ayrıntılı bir incelemesi, özellikle de potansiyel bariyerler ve kuyularla karşılaşan parçacıkların davranışına odaklanarak açıklanmaktadır. Dewdt, Ney ve Healey tarafından kuantum mekaniğinin Bohmian yorumunu kullanarak gerçekleştirilen bu hesaplamalar, kuantum süreçlerinin standart olasılıksal yorumlamanın aksine deterministik doğasına dair değerli içgörüler sunar. Kuantum mekaniğinin Bohmian yorumunda parçacıkların her zamanki kesin konumlara ve hızlara sahip olduğu ve yörüngelerinin dalga fonksiyonu psi'den türetilen bir kuantum potansiyeli Q tarafından yönlendirildiği varsayılır. Bu yorum parçacıkların kesin yörüngeler yerine olasılık dağılımlarıyla tanımlandığı standart Kopenhag yorumuyla çelişir. Dewdt, Ney ve Healey parçacıkların potansiyel bariyerler ve kuyularla karşılaştıklarında nasıl davrandıklarını simüle ve analiz etmiştir. Olay parçacıklarını Gauss dalga paketleri olarak temsil ederek bireysel parçacıkların bu potansiyel yapılarla etkileşime girdiklerindeki yörüngelerini hesaplamışlardır. Muhtemelen kozmolojik fotonlar veya nötrinolarla iki yarık deneylerini içeren gelecekteki deneysel testlerin pilot dalga teorisi ile standart kuantum teorisi arasında ayrım yapma aracı sunabileceği ileri sürülmüştür. Bu tür deneyler, pilot dalga teorisinin öngördüğü alt kuantum dinamiklerinin varlığına dair doğrudan kanıt sağlayarak kuantum dengesinden sapmaları tespit etmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak pilot dalga teorisi, standart kuantum çerçevesine sağlam bir deterministik alternatif sunarak felsefi endişelerin çoğunu ele almaktadır. Ancak özellikle yerel olmayan doğası ve deneysel doğrulamanın zorluğu olmak üzere önemli zorluklarla da karşı karşıyadır. Teorinin geleceği, teoriyi doğrulamak veya çürütmek için gerekli kanıtı sağlayabilecek olan kuantum dengesizliğini belirleme ve ölçme yeteneğine bağlıdır. Kuantum mekaniğinin bu iki yorumu arasındaki devam eden tartışma, kuantum dünyasına ilişkin anlayışımızda çözülememiş derin felsefi ve fiziksel soruların altını çizmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.